Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Hamur yoğurmak yok, açmak yok. Çok pratik, lezzetli yufka tarifi hazırlıyorum. Et fırça yardımıyla yufkamızı tavamızda pişiriyoruz. İncecik tül gibi dilediğiniz böreği hazırlayabilirsiniz. Evet, bu börek glutensiz un ile yapılıyor. Mutlaka deneyin. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 2 adet tam yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Şöyle biraz karıştıralım. 2 su bardağı içme suyu. Ve çırpalım. 1,5 su bardağı glutensiz un kullandım. Evet, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Bir süzgeçten geçirelim, topak olmasın. Evet, hamuru 200 sefer süzgeçten geçiriyorum. Dilerseniz blenderla da çekebilirsiniz. Evet, hamuru şöyle 5 dakika dinlendirelim. Tenceremizde su kaynatıyoruz. Üzerine bir tava alalım. Tavayı yağlayalım. Bir kepçeden az olacak şekilde tavaya hamurdan dökelim. Kalın fırça yardımıyla hamurumuzu tavaya sürelim. Gıdaya uygun kalın fırça kullanalım. Silikon fırça kullanmayın. Evet, ince tabaka halinde sürdükten sonra pişirmeye bırakalım. Kenarlarından kalktığında tavadan yavaşça dikkatlice kaldıralım. Her defasında bir peçete yardımıyla tavamızı yağlayalım. Hamurdan dökerek fırça darbeleriyle hamurumu ince bir tabaka halinde tavaya döküyorum ve sürüyorum. Evet, buharda yufkamızı pişirelim ve kaldıralım. Üst üste alalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, bu yöntemle yufkalarımızı pişirmeye devam edelim. Evet, incecik tül gibi gördüğünüz gibi. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum.
Evet, son yufkalarımı da hızlı bir şekilde pişirerek hazırlıyorum. İç harcımız için şöyle büyük bir parça beyaz peynirim var. Rendeliyorum. Kuru soğanı çok ince bir şekilde doğradım. İçine ekliyorum. Biraz tuz, biraz karabiber karıştıralım. Tül gibi incecik yufkalarımız hazır. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle 125 gram tereyağının içine yarım paket kabartma tozu ekleyelim. Karıştıralım. Tavamızı yağlayalım. Videodaki gibi yufkaları tavadan taşırarak döşeyelim. Dilerseniz fırında, dilerseniz tavada istediğiniz şekilde börekler hazırlayabilirsiniz. Her katını mutlaka tereyağı ile yağlayalım. Yufkaların yarısını tavaya döşeyelim. Tam ortasına hazırladığımız iç harçtan bolca yayalım. Kalan yufkaları üzerine yayıyorum ve yağlıyorum. Ve son yufkayı da döşedikten sonra her tarafını gelecek şekilde yağlıyorum. Kenardan taşan yufkaları da kapatıyorum. Üzerini yağlayalım. Şöyle 5-10 dakika tavada dinlenmeye bırakalım. Büyük ocağı kısık olacak şekilde böreğimizi kontrollü bir şekilde döndüre döndüre pişirmeye bırakalım. Bir kapak yardımıyla ters çevirelim. Tekrardan tavaya alalım ve pişirme işlemine devam edelim. Ocak üzerinde uzun süre bu şekilde kurutarak böreğimizi pişirelim. Evet, nar gibi kızaran böreğimi kapak yardımıyla ters çevirerek servis tabağına alıyorum. İlk sıcaklığı geçmesi için biraz dinlenmeyi bırakalım. Daha sonra dilediğiniz şekilde keserek ikram edebilirsiniz. Su böreği lezzetinde glutensiz böreğimiz yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim.